İnsanlar zayıflamak, formda kalabilmek ya da vücudunu geliştirebilmek için spor salonlarını kullanıyor. Spor salonlarında bu amaçlara hizmet eden aletler mevcut. Bu aletlerin de her biri vücudun değişik bölgelerini çalıştırmak için geliştirilmiş. Şimdi size bu spor aletlerini tanıtacağız. Tanıtımlar için Bursa Cave Spor Salonu ve Mehmet Can hocamız bize yardımcı olacak. Bu spor aletinin adı Dual Chest Press. Bu aleti genelde göğüs kaslarımızı aktif şekilde çalıştırmak için kullanıyoruz. Hazırlık aşaması şöyle. İlk önce çalışacağımız kiloyu belirledikten sonra kilolarımızı takıp daha sonrasında oturduğumuzda tam oturduğumuz kısmın tutuş yerlerimin göğüs hizasına gelmesini istiyorum. Ve sonrasında harekete başlayabilirim. Oturma pozisyonumuz şöyle. Çok fazla dışarıdan değil, çok fazla içeriden değil. Bir parmak bırakarak dışarıdan tutup başımı yasladım, göğsümü öne alıyorum, belimi boşluk bıraktım, kolum girecek şekilde. Daha sonrasında omuzlarımı çok fazla yukarıda tutmuyorum, aşağıda serbest bıraktım. Dirseklerim çok dışarıya açık değil, vücuduma yakın 30-45 derece açısında ve öne doğru presliyorum. Yavaşça indirdim. Hareketi bu şekilde yapıyoruz. Kullanım sonrasında makineyi terk etmeden önce çalıştığımız ağırlıkları alıp yerine koyuyoruz. Daha sonrasında sıradaki harekete geçebiliriz. Bu gördüğümüz spor aletinin adı Upper Back Machine olarak geçmektedir. Bu aleti iki amaçla kullanabiliriz. Birincisi göğüs kaslarımızı çalıştırmak için kullanabiliriz. Bir diğeri trapezius kaslarımızı kullanmak için kullanabiliriz. Göğüs kaslarımızı çalıştırmak istiyorsak eğer, omuz mobilitemiz çok iyi değilse buradan açıyı kendimize göre ayarlamamız gerekmekte. Bir diğer dikkat etmemiz gereken unsur ise koltuğun yüksekliği ve alçaklığı olacaktır. Bu da boyumuza göre ayarlamamız gereken bir şey. Daha sonrasında çalışacağımız kilograma göre de kilomuzu seçip harekete başlıyoruz. Şu an göğüs kaslarımızı aktif olarak çalıştıracağız. Çok fazla üstten değil, çok fazla aşağıdan değil. Ortasından tuttuktan sonra başımı yukarıya alıyorum. Göğsüm önde, dirseklerim yukarıda. Önde göğsümü sıkıştırdım. Tekrar yavaşça esnetiyorum. Tekrar yavaşça esnettim. Bu şekilde hareketi tamamlayabiliriz. Bu spor aletimizin adı Leg Curl Machine olarak geçmektedir. Arka bacak kas grubumuzu, hamstringlerimizi çalışmak için kullanıyoruz. Hazırlık aşamamızda kişinin boyuna göre değişkenlik gösteren faktörler. Buradan bacak uzunluğumuza göre burayı ayarlıyoruz. Tekrardan burayı da ayarlayabiliriz. Çok fazla yukarıda olması gerekmiyor. Çok fazla aşağıda olması gerekmiyor. Bunları ayarladıktan sonra kilomuzu ayarlıyoruz. Kişinin çalışacağı kilo. Ve sonrasında harekete başlayabiliriz. Daha sonrasında yüzüstü yatıyorum. Diz kapaklarım çok fazla sehpanın dışarısında olmayacak, çok fazla içeride de olmayacak. Tam 0'a 0 diyebiliriz. Dirseklerimi buraya konumlandırdım. Kalçama doğru çekiyorum. Yavaşça uzattım hamstringimi ve tekrardan harekete devam ediyorum. Hareketimiz bu şekilde. Bu spor aletimizin adı Leg Extension Machine olarak geçmektedir. Quad kas grubumuzu, ön bacak kas grubumuzu çalıştırmak için kullanıyoruz. Hazırlık aşamasında yine kişinin boyuna göre, bacak boyumuza göre buraya ayarladıktan sonra kilomuzu ve tekrardan kişinin boyuna göre sehpada yaslanacağımız kısmı ayarlıyoruz. Sehpaya oturuyorum. Bacaklarım omuz genişliğinde açık. Yanlardan tuttum. Dik bir şekilde parmak uçlarımı kendime doğru çekiyorum. Dizimi kilitledim. Ön bacağımı sıkıştırdım. Tekrar yavaşça aşağıya doğru salıyorum. Bu şekilde hareketi tamamlıyoruz. Bu spor aletinin adı lat pull down olarak geçmektedir. Sırt kaslarımızı çalıştırmak için kullanıyoruz. Hazırlık aşamasında kişinin bacak kalınlığına, genişliğine göre burayı ayarladıktan sonra çalışacağı kiloyu belirleyip çalışacağı kiloyu ayarladıktan sonra harekete başlayabilir. Pozisyon:
Kişinin yine boyuna göre değişebilir. Eğer çok uzun ve geniş bir omuz yapısına sahipse daha geniş tutabilir. Daha çok orta bir boyda ve orta omuz genişliğine sahipse orta kısımdan tutabilir. Biraz daha dar bir vücut yapısına sahipse içeriden tutabilir. Orta olarak bir insan olduğum için ortasından tuttuktan sonra sehpaya oturup vücudumu konumlandırdım. Daha sonrasında başımı çok fazla geriye atmıyorum, çok fazla önde de tutmuyorum. Başım normal konumunda. Dirseklerimle beraber ağırlığı çektim, sırtımı sıkıştırıyorum. Tekrar yukarıya doğru esnedim. Sırt kaslarında önemli olan tek nokta iyice esnetmemiz. İyice sırt kaslarımı esnettikten sonra tekrar çektim. Dirseklerimle sırtımı sıkıştırdım. Ve yavaşça tekrar uzattım. Sırt kaslarımı esnetiyorum. Hareketimiz bu şekilde. Bu spor aletinin adı cable row olarak geçiyor. Bir de makine row olarak da bilinmektedir. Burada sırtımızın daha çok trapezlerimizin alt noktası olan upper back odaklı dediğimiz sırtımızın üst orta kısmını çalıştırıyoruz. Hazırlık aşamasında tek yapabileceğimiz şey kişinin çalışacağı ağırlığı belirleyip ağırlığı taktıktan sonra harekete başlayabilir. Pozisyon hakkında ilk öncesinde ayaklarımı konumlandırıyorum. Çok fazla aşağıya basmama gerek yok. Çok fazla yukarıya basmama gerek yok. Orta kısmına bastım. Daha sonrasında tutuş yerinin çok fazla üstünden veya altından tutmuyorum. Orta noktasından tuttum. Ağırlığımızı buradan çıkarıyoruz. Sonrasında diz kapaklarım hafif bükük. Göğsümü önde tuttum. Omuzlarım yukarıda değil. Omuzlarım aşağıda serbest konumda. Çektim. Omuzlarımı geriye atarak sırtımı sıkıştırdım. Daha sonrasında yavaşça esnettim. Çektim. Omuzlarımı geriye attım. Sırtımı sıkıştırdım. Tekrar yavaşça esnettim. Hareketimiz bu şekilde. Bu spor aletinin adı cable istasyon olarak söyleyebiliriz aslında. Çok fonksiyonlu bir alet olduğu için birden fazla kas grubunu çalıştırabiliriz. Göğüs kaslarımızı kullanabiliriz, arka kol kaslarımızı kullanabiliriz, ön kol kasımızı kullanabiliriz, omuz kasımızı kullanabiliriz, kalça kaslarımızı kullanabiliriz, bacak hareketleri yine yapabiliriz birden fazla olarak. Yani aslında tüm vücudumuzu burada çalıştırabiliriz. Şimdi ilk olarak cable curl ile başlayalım. Burada birden fazla kademeler var. Çalışacağımız kas gruplarına göre buradaki kademeyi belirledikten sonra ön kol için en aşağıya takabiliriz. Daha sonrasında kilomuzu belirliyoruz. Şimdi ben biceps curl yapacağım için barın en dışından tuttum. Daha sonrasında geldim, göğsümü öne alıyorum. Omuzlarım geride, göğsüm önde. Dizlerimiz gergin olabilir, bükük olabilir, hiç fark etmez. Göğsüm önde, başımı kaldırdım, karnımı sıkıyorum bu harekette. Göğüs hizama kadar ön kolumu kaldırdım ve sıkıştırdım. Tekrar yavaşça uzatıyorum. Uzattığım noktada dirseğimi tamamen açmıyorum. Her zaman bükük bırakıyorum ki bisepsimizdeki yük tamamen azalmasın ve ağırlık bisepsimizden çıkmasın. Şimdi bunu yukarıya alıp en üstüne taktıktan sonra yine buradaki numaralardan en üstüne takabilirsiniz veya kişinin boyuna göre kademe değişkenlik gösterebilir. Daha sonrasında yine kilomu ayarlıyorum. Kilomu ayarladıktan sonra yine barın en dışından tuttum. Barın en dışından tuttuktan sonra biraz makineye yakın bir şekilde konumlandırdım kendimi. Omuzlarım geride, dirseklerim sabit bir şekilde aşağıya doğru barı ittirdim. Bu sefer dirseğimi aşağıda kilitliyorum. Kilitledikten sonra yavaşça dirseklerim sabit bir şekilde göğüs hizama kadar kaldırdım, trisepsimi uzattım. Tekrar aşağıda trisepsimi kilitleyip sıkıştırıyorum. Bir diğer hareketimiz, bunu kenara koyduktan sonra şöyle ropu alalım. Ropu taktık. Yine kilomuzu belirliyoruz. Kilomuzu belirledikten sonra rope push down hareketini yapacağız. Şimdi rope push down hareketinde ipin uzunluğuna göre değişkenlik gösterebilir bu durum. Eğer çok uzun boyluysak
İpin uzunluğuna göre ortasından tutabiliriz veya en altından tutabiliriz. Ellerimi konumlandırdıktan sonra yine triceps push down'daki gibi aşağıya doğru ittiriyorum. Omuzlarım ve dirseklerim geride. Bunda tek dikkat etmemiz gereken nokta, aşağıya noktada tricepsimi kitlemeden önce V şeklini aldırttırıyorum ellerime ve tricepsimi o şekilde kilitliyorum. Hareketimizi bu şekilde yapıyoruz. Gördüğümüz spor aletinin adı leg press olarak bilinmektedir. Kullanım amacı alt ekstremite odaklı olarak oluyor. Fakat çalıştırdığımız kas grupları değişkenlik gösterebiliyor. Hazırlık aşamasında kişinin boyuna göre buradan sehpanın derecesini ayarlayabiliyoruz. Onun haricinde ağırlıklarımızı ekliyoruz makinemize ve harekete başlamaya hazır oluyoruz. Pozisyon alırken sehpaya kalçamı iyice yaslıyorum. Burada ayaklarımızı çalıştıracağımız kas grubuna göre konumlandırıyoruz. Birden fazla kas grubunu çalıştırabildiğimiz için alt ekstremetimizle ayaklarımızın basış noktaları, konumları değişkenlik gösterebiliyor. Biz şu an narrow basış olan quad odaklı hareketimizi yapacağız. Burada kalçamı yasladıktan sonra yanlarda kilitlerimiz bulunmakta. Makineyi yukarı doğru ittirdiğimizde kilitlerimiz boşa düşüyor. Sağdan ve soldan kilitlerimizi dışarıya doğru açtık ve şu an tüm kontrol bizde. Burada yanlarda tutma yerlerinden tuttuktan sonra başımı geriye attım. Kalçam tamamen geride. Yavaşça göğsüme doğru indirdim. Burada bacaklarımız göğsümüze doğru geldikten sonra kalçamızın kalkmaması çok önemli. Daha sonrasında tekrar yukarıya doğru ittiriyoruz. İttirdiğimizde dizlerimiz asla kilitlenmemesi gerekiyor. Her zaman bükük olarak kalması gerekiyor. Tekrardan yavaş bir şekilde indirdim. Yukarıya doğru ittiriyorum. Hareketi bitirirken tekrar kilitlerimizi kapatıyoruz içeriye doğru ve hareketi tamamlıyoruz. Hareketimiz bu şekilde. Şimdi bir dumbbell shoulder press yapalım. İlk önce dumbbelllarımızı alalım. Dumbbelllarımızı aldık, sehpamızın yanına bırakalım. Şimdi dumbbell shoulder press yapacağımız için bench sehpamızı dilersek 90 derece bir açıya, dilersek biraz daha düşük bir açıya alabiliriz. Bu tamamen kişinin antrenman programındaki olan hareketine göre değişkenlik gösterebilir. Daha sonrasında dumbbelllarımızı yerden aldık. Harekete başlarken ilk önce sırtımı komple sehpaya yaslıyorum. Sırtımda boşluk bırakmıyorum. Başım sehpaya yaslanmak zorunda değil. Serbest konumunda kalabilir. Daha sonrasında dumbbelllarımızı kulak hizamı başımın yanına aldım. Buradan başımın üstüne dumbbellları ittiriyorum. Çok fazla öne doğru gitmeyecek, çok fazla geriye doğru gitmeyecek. Direkt olarak başımın üstünde kalacak. Daha sonrasında tekrar kulak hizama kadar indirdim. Dirseklerim çok fazla geriye doğru gitmeyecek. Dirseklerim hafif öne bakıyor. Tekrar yukarıya ittiriyorum. Hareketimiz bu şekilde. Daha sonrasında tabii ki dumbbelllarımı tekrar yerine koyuyorum. Bugün bir spor salonundaki spor aletleri tanıtımında yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Önemli değil, ne demek. Umarım video izleyenler için faydalı bir içerik olmuş olur. Umarım. Size bir tek bir şey soracağım. İnsanlar bazen kendi evlerinde de spor aleti satın alıyor, imkanı olan, mekanı olan, imkanı olan. Ama tabii bu kadar spor aletini bir evin içerisine yerleştirmek mümkün değil. Evet. Sizin bir tane evinize spor aleti almak durumunuz olsaydı ama bir tane alma hakkınız var. Hangisini alırdınız? Yani şimdi evde çok fazla alan olmayacağı için birden fazla kas grubunu çalıştırabileceğimiz bir makine almamız gerekmekte. Bunun içinde biraz daha fonksiyonel olarak yani cable istasyonu olabilir veyahut da birden fazla hareketi barındıran bazı makineler mevcut. Onlardan birini alabilirdim. Tek bir bölgesel olarak bir makine almazdım da birden fazla hareket yapabileceğim bir makine alırdım. Tamam, teşekkür ederim. Bir de benim tahmin ettiğim cevabı veremeyeceğinizi düşündüğüm bir sorun var. Tabii ki. Bir spor salonundaki olmazsa olmaz bir numaralı nesne sizce nedir? Bir spor salonundaki olmazsa olmaz bir numaralı nesne. Evet.
Bence dumbbell'dır. Bence o 2, bence bir ayna. Evet, ayna da mantıklı. Yani ayna olmazsa olmaz bence. Evet, ayna da mantıklı. Teşekkür ederim. Bize spor geçmişiniz hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki ben ilk olarak 7 yaşında yüzmeyle başladım. Daha sonrasında 8 yaşımda futbol oynamaya başladım futbol okullarında. Sonrasında amatör olarak bir 10-12 yıl futbol geçmişim mevcut. Futbolda istediğim noktaya gelemediğim için vücut geliştirmeye yöneldim. Spor lisesinden mezunum. Bursa Celal Sönmez Spor Lisesi mezunuyum. Oradan mezun olduktan sonra Celal Bayar Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünden mezun oldum. Son 6 yıldır vücut geliştirmeyle ilgileniyorum. 2021 Eylül ayı Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü oldum. 2023 Eylül ayı Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldum. Şu anda özel ders veriyorum vücut geliştirme ve fitness üzerine. Bireysel ders olarak derslerime devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İyi ederim. çalışmalar. Teşekkürler.